1940'lı yıllarda astronomlar bir sorun fark etti. Dünyadaki teleskoplar ne kadar büyürse büyüsün, görüntü hiçbir zaman tam net olmuyordu. Çünkü atmosfer, uzaydan gelen ışığı kırıyor, büküyor ve görüntüyü sürekli titretiyordu. Gece gökyüzüne baktığınızda, yıldızların titremesinin sebebi de aslında yıldızlar değil, dünyanın atmosferidir. Bu yüzden bilim insanları teleskobu dünyaya değil, uzaya koymamız gerektiğini düşündü. Ve bu fikirden yaklaşık 50 yıl sonra 1990 yılında Hubble Uzay Teleskobu uzaya gönderildi. Hubble'ın en önemli parçası aynasıydı. Çünkü bir teleskobun ne kadar detay görebileceğini büyütme gücü değil, aynasının çapı belirler. Hubble'ın aynası ilk planlarda 3 metre olarak düşünülüyordu. Ancak daha sonra 2,4 metreye düşürüldü. Resmi açıklama maliyetti ama ilginç bir detay vardı. Amerika'nın 1970'lerden beri kullandığı KH-11 casus uydularının aynası da yaklaşık 2,4 metreydi. Ve Hubble'ın aynasını yapan şirket, bu casus uyduların optik sistemlerini de üretiyordu. Yani Hubble tamamen yeni bir teleskop değil, zaten var olan bir optik teknolojinin uzaya bakan versiyonuydu. Hubble'ın çözünürlüğü yaklaşık 0,05 yay saniyesidir. Bu sayıyı anlamak zor, o yüzden metreye çevirelim. Eğer Hubble dünyaya baksaydı, 550 kilometre yukarıdan ancak yaklaşık 10 ile 15 metre büyüklüğündeki nesneleri ayırt edebilirdi. Yani bir arabayı değil ama bir otobüsü. Bir insanı değil ama bir uçağı ayırt edebilirdi. Burada çok ilginç bir durum var. Hubble, milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksileri görebiliyor ama dünyadaki bir arabayı göremiyor. Bunun sebebi mesafe değil, açıdır. Teleskoplar bir cismin ne kadar uzakta olduğuna değil, gökyüzünde ne kadar büyük göründüğüne bakar. Çok uzaktaki bir galaksi aslında inanılmaz büyüktür. Milyarlarca yıldızdan oluşur ve uzayda dev bir alan kaplar. Bu yüzden çok uzakta olmasına rağmen gökyüzünde belirli bir büyüklükte görünür. Ama dünyadaki bir araba çok yakındır, fakat çok küçüktür. Gökyüzünde kapladığı açı, uzak bir galaksinin kapladığı açıdan bile daha küçük olabilir. Yani teleskoplar için önemli olan uzaklık değil, açısal boyuttur. Bu yüzden Hubble çok uzak galaksileri görebilir ama dünyadaki küçük nesneleri göremez. Ama asıl sorun çözünürlük bile değil, çok daha büyük bir problem var: hız. Hubble teleskobu dünya etrafında saniyede yaklaşık 7,5 kilometre hızla hareket eder. Yani bir mermiden yaklaşık 10 kat daha hızlıdır. Bu hızla dünyaya baktığında, baktığı nokta teleskobun görüş alanında saniyede yaklaşık 3000 yay saniyesi kadar kayar. Oysa Hubble'ın çözünürlüğü sadece 0,05 yay saniyesidir. Yani görüntünün bulanık olmaması için fotoğrafı yaklaşık saniyenin 100.000'de biri gibi inanılmaz kısa bir sürede çekmesi gerekir. Ama Hubble böyle çalışmaz. Çünkü Hubble, uzak galaksilerden gelen çok zayıf ışığı toplamak için genellikle saniyelerce, dakikalarca, hatta saatlerce pozlama yapar. Bu yüzden Hubble dünyaya bakacak olsaydı ya görüntü tamamen bulanık olurdu ya da pozlama süresi çok kısa olacağı için neredeyse hiçbir şey göremezdi. Üstelik bir problem daha var: parlaklık. Hubble teleskobu çok parlak cisimlere bakmak için değil, çok sönük cisimlere bakmak için tasarlanmıştır. Örneğin Hubble'ın çektiği bazı galaksi fotoğrafları için teleskop aynı noktaya saatlerce, hatta günlerce bakarak ışık biriktirir. Çünkü o galaksilerden gelen ışık dünyaya ulaşana kadar milyarlarca yıl yol alır ve teleskoba ulaşan ışık miktarı inanılmaz azdır. Ama dünyaya baktığınızda durum tam tersidir. Bulutlar, okyanuslar ve şehirler güneş ışığını çok güçlü şekilde yansıtır. Hubble'ın sensörleri bu kadar parlak bir cisme bakarsa kamera aşırı pozlanır ve görüntü tamamen beyaza döner. Bu yüzden Hubble'ın kameraları dünya gibi parlak bir cisme bakacak şekilde değil, karanlık uzay boşluğuna bakacak şekilde tasarlanmıştır. Peki burada akla bir soru geliyor: Hubble ile benzer büyüklükte aynaya sahip casus uydular dünyayı nasıl net bir şekilde görüntüleyebiliyor? Çünkü bu uydular Hubble gibi çalışmaz. Hubble, çok sönük galaksileri görebilmek için uzun pozlama yapar. Casus uydular ise çok parlak olan dünyayı çok kısa pozlama süreleriyle görüntüler. Ayrıca Hubble geniş bir alanı görüntülerken, casus uydular çok dar bir alanı tarar ve dünyanın dönüş hızını dengelemek için sürekli hareket ederek hedefi takip eder. Yani normal bir kamera gibi tek kare fotoğraf çekmek yerine
Dünyanın üzerinden geçerken görüntüyü satır satır tarayarak oluştururlar. Bu yönteme push broom tarama denir. Üstelik bazı casus uydular Hubble'dan daha alçak yörüngede çalışır. Yörünge ne kadar alçak olursa görülebilen detay o kadar artar. Kısacası Hubble bir gece kamerası gibidir. Casus uydular ise yüksek hızlı bir gündüz kamerası gibi çalışır. İkisi de teleskoptur ama tamamen farklı amaçlar için tasarlanmıştır.